Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu battaniyenin yapılışını anlatacağım. Battaniyemi ben 1 metreye 1 metre olarak ayarladım. Battaniyemizin boyutunu şu şekilde ayarlıyoruz. 1 metre ya da bir mezura yardımıyla zincir çekeceğiz arkadaşlar. İlk önce mesela 1 metre yapmak istiyorsanız 90 santimlik zincir çekeceğiz. Yani şöyle 90 santimin üstüne gelince zincirimizi burada bitireceğiz. 90 santimlik öreceksek de 80 santim zincir çekeceğiz. Yani zincir dediğim şöyle 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde zincirlerimiz uzunluğu 90 santim yapmak istiyorsanız 80 santim olana kadar, 1 metre yapmak istiyorsanız 90 santim olana kadar zincirlerimizi çekeceğiz. Büyüklüğünü, küçüklüğünü farklı olarak da siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben bunu küçük bir model üstünde size anlatacağım ama aynı birebir anlatacağım. Battaniyeyi örüyormuş gibi, hiç kafanız karışmasın. Şimdi biz burada 20 tane zincir çekelim. Şöyle 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane zincirimi çektim. 20 zincirimi çektikten sonra arkadaşlar 1, 2, 3. 3 zincir çektikten sonra 1, 2, 3. Üçüncü zincirimin içine ikili trabzan yapıyorum. Yaptım. Şimdi bütün zincirlerimin içine ikili trabzan yaparak şöyle yaparak başa kadar geleceğim. Şöyle bütün boşluklara batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Yani şöyle tığımın üstüne ipimi doluyorum. Boşluğa batıyorum. Çekip 2 kere de bitiriyorum. Bu şekilde. Şimdi ben bu şekilde başa kadar örüp geliyorum. En sondayım. Şu ilk çektiğimiz zincirin içine de batıyoruz. Ve ikili trabzanlarımız bitti. Şimdi bir tane zincir çektim. Geri döndüm. Ters taraftayım. Popcornlarımız düz tarafa bakacak. Çünkü ters taraftan yapacağız popcornlarımızı. Şimdi bir zincir çektikten sonra hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Yani tığımın üstünü almadan battım. Bir tane daha yapıyorum. Tığımın üstünü almadım. Bir kere de çektim. Şimdi popcornumuzu yapalım. Tığımın üstüne alıyorum. Şu hemen sırasındaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane şurada ilmeğimiz var ya, onun 2 tanesini çekiyorum. Burada 2 tane ilmeğim kaldı. Şimdi tekrar tığımın üstüne aldım, aynı yere bir daha batıyorum. 2 tanesini çekiyorum. Tekrar tığımın üstüne aldım, aynı yere battım. Tığımda 4 tane oldu. Bunu ben 6 taneye tamamlıyorum. İsterseniz 5 tane de yapabilirsiniz popcornunuzu. Şimdi bir tane daha batıyorum. Çekiyorum. 2 tane şöyle 2 tane ilmeği birlikte alıyorum. 3 tanesini çekmiyoruz. 2 tanesini çekiyoruz her seferinde. Şimdi burada 5 tane ilmeğim oluştu. Biraz daha yakınlaştırayım. Şöyle tekrar tığımın üstüne aldım. Aynı yere battım. 2 tanesini çektim. 6 tane ilmeğim oluştu. Şimdi bunu içinden hepsini şöyle geçiriyorum. Geçirdikten sonra hemen yanındaki, aynı yere değil yanındaki boşluğa batıyorum.
Şöyle tekrar göstereyim. Aynı yere değil, hemen yanındaki boşluğa battım. Bir tane sık iğne yaptım. Sık iğne yaptım. Şimdi buraya, bu araya 3 tane sık iğne yapacağız. Bu battığım bir yanına, 2, onun yanına 3 tane sık iğne yaptım. Şöyle ilk popcornum oluştu. Bu şekilde. Şimdi 3 tane sık iğnemi yaptıktan sonra hemen yanındaki ilmeğe, boşluğa, yani tığımın üstüne alıyorum, batıyorum, ipimi çektim. Burada 3 tane ilmeğim oluştu. 2 tanesini aldım, 2 kaldı. Tekrar çektim, battım, ipimi çektim, yine 2 tanesini çekiyoruz. Gördüğünüz gibi 3 oldu. 5 defa batıyoruz, 6 ilmek çıkarıyoruz. 3 tane oldu burada. Şimdi tekrar batıyoruz. 2 tanesini aldım, battım, yine 2 tanesini alıyorum. 5 oldu. Tekrar battım. Hep aynı yere batıyoruz. Şimdi hepsini ilmeklerimin içinden ipimi geçiriyorum. Aynı diğerinde yaptığımız gibi şuradaki hemen popcornumuzu yaptığımızın yanındaki boşluğa batıyoruz. Sık iğne yapıp birleştirip bitiriyoruz. Hemen yine bir tane yapmış olduk. Yanındakine 2 sık iğne, 3 yine sık iğne. Şimdi aynı, hiç değişen bir şey yok. Yine tığımın üstüne aldım. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Bir daha batıyorum. 2 tanesi birlikte çekiyorum. Bir daha bu şekilde yine 2 tanesini çektim. 4 oldu. 5 oldu. 6. Hep 2 tane ilmeğimizi çekiyoruz. Şöyle içinden geçirdim. Hemen yanındaki ilmeğe battım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. 1 2 3 tane sık iğne şu anda oldu. Yine popcorn yapalım. Bir tane şöyle tekrar ayrıntılı göstermek istiyorum. Tığımın üstüne aldım. Sık iğnenin içine değil, hemen yanındaki boş ilmeğe battım. 2 tanesini birlikte çektim. Battım, 2 tane çektim. İki tane çektim, 5 oldu ve son. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Şimdi son popcornumuzu yapıyoruz. Tığımın üstüne alıyorum, çekiyorum. Her seferinde 2 ilmeği birlikte alıyoruz. 5 defa batıp 6 tane ilmek çıkarıyoruz. Battım, yine 2 tane ilmeğimi birlikte çektim. Şimdi tığımın içinden bütün ilmeklerimi çektim. Sonda 2 tane boşluğum kaldı. Oraya 2 tane sık iğne yapacağım. Başta 2 tane sık iğne ile başlamıştık. 2 tane sık iğne ile bitirdik. Bu kadar. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 3 tane zincir çektikten sonra hemen dibine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığımın üstüne aldım, battım, ikili trabzan yaptım. Yine bu sırayı şöyle şu fıstıkların üstündeki geniş boşluklara da batıyoruz. Şöyle hemen yanına
bütün boş ilmeklerin içine, yuvalara yani batıyoruz. Bakın şu fıstığın dibine de batıyoruz. Fıstığın üstündeki geniş boşluğa batıyoruz. Hemen yanına. Hiç boşluk kalmayacak şekilde bütün ilmeklerimizi ikili trabzanla dolduruyoruz. Sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. Burada 2 tane sık iğnem kaldı. Onları da ikili trabzan olarak yapıyorum. Şimdi bir tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Burada arkadaşlar bu başa fıstık yapmayacağız. Şu iki fıstığın arasına fıstık yapacağız. Şimdi bir tane zincir çektim. Hemen dibine bir sık iğne. 1 2 yanına, 3 yanına, 4 tane sık iğne yaptıktan sonra zaten şurada araya hemen iki fıstığın arasına geliyor. Yerimiz hemen belli. Şimdi tığımın üstüne aldım. 4 tane sık iğne yaptıktan sonra hemen yanındaki boşluğa 1 2 tanesini çekiyoruz şöyle. 2 3 4 ve 5. Fıstıklarımızı hep aynı şekilde yapıyoruz. Hemen yanındaki boşluğa battım, birleştirdim. Bu şekilde. Şimdi aralara, bütün her zaman aralara arkadaşlar üçer tane sık iğne yapacağız. Bu değişmiyor. Şimdi bir tane yapmış oldum zaten dibine batarak. 2 ve 3. Gördüğünüz gibi hemen zaten şurada yerimize geldik. Kayma olmadan bir tane çektim. Her zaman 2 ilmeği birlikte alıyoruz. 3 4 kere çektim ve 5 ilmeğim oluştu. Bu da 5. 5 kere çektim, 6 ilmeğim oluştu. Çektim. Hemen yanındaki boşluğa battım. Bu şekilde. Hemen 2 3 tane yine sık iğne yaptım. Hemen iki fıstığın arasına yine fıstık, popcorn karıştırıyorum. Fark etmez ne derseniz. İkisi de deniyor battaniyemizin adına. 5 oldu ve son 6. 6 ilmeğe çekmiş oldum. 5 kere battım. Çektim. Hemen 1 batmış oldum. 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Hemen araya yine iki fıstığın arasına yapıyorum. Popcornumuzu yani. Şimdi burada hemen bir sık iğne, sonda 2 sık iğne, 3 sık iğne ve 4 sık iğnemiz kaldı. Pardon, şunu ip değişimi yapacağım ben. Şimdi dördüncü sık iğnemi battım. Şöyle batıyorum. İpimi çekiyorum. İçinden almadan batıyorum. Çektim, içinden almadan şöyle ipimi şuradan kesiyorum arkadaşlar. İp değişimi yapacağım. Şöyle hangi ipimi alsam, beyaz alayım. Şöyle beyaz ipimi aldım. Hemen parmağıma doluyorum.
içinden şöyle uzun bırakalım. Şu uzunca bıraktığım ucunu içinden şu şekilde geçirip şöyle yeşilimi şuradan çekiyorum. Hemen bir zincir çektim. Buradan ipimi birleştirmiş oldum arkadaşlar. İp değişimi yaptım. Bir zincir çektim. 2, 3 zincir çektim. Burada döneceğim. Dönmeden önce şu iki ipimi bağlıyorum. Anlatabildim mi diye umuyorum arkadaşlar. Eğer anlamadıysanız videoyu geri alarak tekrar bakabilirsiniz ipleri birleştirmeye. Bunu daha sağlamlaştıracağım. Bir kere düğüm attım. Şimdi tekrar aynı şekilde hemen dibine batıyorum. 2'li trabzan yapıyorum. Diğer yaptığımız gibi bütün boşluklara batarak bu sıramızı da ikili trabzan yaparak bitireceğiz. Şu fıstıkların üstündeki geniş boşluklara batmayı unutmayalım arkadaşlar. Şöyle fıstığın dibindeki boşluğa da batalım. Sona geldim. Buradaki sık iğnelerin işlerini dolduruyorum ikili trabzanla. Doldurdum. Şimdi zaten fıstık yapacağımız yerler belli oluyor arkadaşlar. Şöyle boşluk geniş olan yerlere fıstıklarımızı yapacağız. Burada yapmamışız mesela. Burası boş. Burada yapacağız. Bir zincir çektim. Döndüm. Hemen dibine bir tane sık iğne yaptım. 1 2 tane sık iğnemi yaptıktan sonra şimdi buraya zaten arkadaşlar şimdi burada yanlış bir fıstık yaptıysak diğer fıstığımız şu iki fıstığın arasına gelmez. O yüzden burada ayarlamayı kendiniz yapın. 2 tane zaten hep sabit 2 sık iğneden sonra yapıyoruz popcornumuzu. Şimdi yapalım. Buraya bir tane göreceksiniz. Diğer iki fıstığın arasında bir tane daha popcorn yapacağımız yer belli olacak zaten. 4 5 bakalım 3 6 tane oluştu. 5 defa battık. 6 ilmek çektik. Bu arada ellerim terledi. Gıcırıyor. Hemen yanına sık iğnemizi aralarda dediğim gibi sık iğneler sabit 3 tane sık iğnemiz olacak. Şöyle 2 ve 3 yaptık. Bakın hemen iki fıstığın arasına yerimiz belli oldu. Hemen yapıyoruz popcornumuzu. Bu büyük sayılarda ben 20 tane de gösteriyorum ama 80'de de 90'da da 100'de de bu şekilde ilerleyecek battaniyemiz. Zaten sayıları başta dediğim gibi işte 80, 90, 100 o şekilde yani 81, 91 ya da 93 o şekilde değil, 83 o şekilde değil. Benim verdiğim sayılarla yani 80, 90, 100 tek. Hani mesela daha küçük yapmak istiyorsanız 70'li. İpinize göre, ipinizin kalınlığına göre zaten değişecek battaniyemizin büyüklüğü. Ölçerek yapacaksınız zaten. O şekilde. Şimdi gelmişim ben konuşurken. İki tane fıstığımın yani popcornun arasına bir tane daha yapıyorum. 3 sık iğne yaptıktan sonra 2 3 4 5 içinden çıkarıyorum. Hemen dibine sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 şöyle göstereyim. Üç tane sık iğnemi yaptıktan sonra aynı şekilde iki popcornun arasına yine yapalım popcornumuzu. Videom biraz
ağır gidebilir arkadaşlar. Uzun sürebilir ama ayrıntılı gösterme adına bu şekilde yapmam gerekiyor. Hızlı hızlı geçersem hiçbir şey anlamazsınız. O yüzden ben de yararlı olmak adına bu şekilde yavaş anlatıyorum. İnşallah anlaşılır olur. Şimdi yine 3 tane sık iğnemi yaptım. Bakın burada boşluğumuz, geniş yerimiz zaten belli. Hemen buraya bir tane fıstık yapacağım. Sonda da 2 tane sık iğnemiz kalması gerekiyor. 3 5 6 tane ilmeğimi çıkardım. Çektim. Hemen dibine bir sık iğne. Bakın şurada yine bir tane kaldı boşluğum. Bu şekilde sabit gidiyor zaten. 2 böyle 2 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Aynı ikili trabzanları tekrar göstermeyeyim. Başa kadar trabzanlarımı yapıp popcornlarda tekrar videomu açacağım. Trabzanlarımı yaptım. Şöyle sondaki trabzanları da yaptım. Bir tane zincir çektim. Şimdi bakın burada popcornumuz var. Burayı boş bırakacağız. Yani bir sırada varsa diğer sıramız boş zaten. O şekilde geliyor. Diğer sıraya yapıyoruz. Diğer bir sıra yapmıyoruz. O şekilde. Eğer buralarda yaparsak genişler battaniyemiz, kayma olur popcornlarımızda. Hep aynı şekilde gidecek. Yani sabit. Burada 4 tane sık iğne yaptıysak bu boş bırakacağımız yerde de aynı şekilde 4 tane sık iğne yapacağız. Birinde 4 sık iğne, diğerinde başlarda, ben hep buralarda karıştırmıştım ilk yaptığım zaman da. Şimdi 2 tane de ilk sırada 2 tane sık iğne yapmışız. İkinci sırada 4 sık iğne yapmışız. Üçüncü sırada aynı yine 2, dördüncü sırada 4 sık iğne yaparak popcornumuzu yapmışız. Şimdi yine aynı şekilde bu sırada da 4 tane sık iğne yapacağız. Son 4. Bak gördüğünüz gibi yerimiz zaten belli. Hemen buraya bir tane popcorn yapalım. Beş defa battım. 6 ilmek çıkardım. Çektim. Hemen yanına sık iğnemi yaptım. Yine aralarda her zaman sabit 3 sık iğne. Gördüğünüz gibi bakın hiç kayma olmadan devam ediyorum. Bu sırayı da ben böyle bitireyim. Yine popcornumu yapıp aralarda 3 sık iğne yapacağım. Şöyle kapatayım. Şimdi şurayı da göstereyim. Sona geldim. Yine iki fıstığın arasına yapıyorum bir tane. Yine bunda da aynı şekilde başta olduğu gibi 4 tane sık iğne yapacağız. Hemen yanındaki boşluğa 1 2 3 ve 4. Evet, gördüğünüz gibi sıranın başında 4 tane sık iğne ile başladıysak 4 tane sık iğne bitireceğiz. Bunda 2 tane sık iğne ile başlamışız. Bunda 2 tane sık iğne ile bitiriyoruz. Bu şekilde ilerliyor modelimiz. Şimdi pardon, burada ip değişimi yapacağım. Son sık iğnemi yaptım. Aynı diğerinde olduğu gibi çekmeden ipimi uzunca kesiyorum. Bu ipleri daha sonra içinden sabitleyip yürüteceğiz. Çekmeden şöyle bırakıyorum. Sarı ipimi alıyorum. Uzunca aldım. İçinden
beyaz ilmeği çeker gibi sarı ilmeği çekiyorum. Çektim. Ve bir tane sık iğne, pardon, bir tane kafam karıştı, pardon. Bir tane zincir çektim. Böyle sarıyla çektim yani. 1 2 3 zincirimi çektikten sonra yine buraları da göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle bağlıyoruz yine. Burayı ben tek böyle bağlıyorum ama daha sonra sıkılaştırıp sabitleyeceğim. Şöyle birleşim yerleri de gayet muntazam oldu. Şöyle içe alacağız iplerimizi. Şimdi aynı şekilde değişiklik yok zaten. Bunu da göstermek istedim. Bütün boşlukları ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Şu dediğim gibi arkadaşlar, dip boşluklara batmayı unutmayalım. Bir de şu büyük boşluklara. Sona geldim. Şimdi bir tane zincir çektim. Dediğim gibi arkadaşlar, az önce de anlattığım gibi, şimdi burada boş bırakmışız. Yani 4 sık iğne ile. Şimdi 2 tane sık iğne ile devam edeceğiz bu sırada ve popcornumuzu yapacağız. Şimdi bir tane sık iğne, 2 sık iğne ve popcornumuz. Dediğim gibi bir sırada 2 sık iğne, baştan başlıyoruz 2 sık iğne ile, sonda bitirirken de 2 sık iğne. Diğer sırada 4 sık iğne ile başlıyoruz. Sonunda 4 sık iğne ile bitmek zorunda. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi aralarda hep 3 sık iğne. Bu sırayı da bitireyim ben. İnşallah anlaşılmıştır. Bir sıra daha yapacağım. Şöyle modelimi tamamlayacağım, ikişer sıra. Şöyle 1 2 3 sondayım. Yine sonda şu boşluğa popcornumuzu yapıyoruz. Başta 2 tane sık iğne ile başlamıştık. Sonda yine 2 tane sık iğne ile bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle, pardon. Hemen dibindeki boşluğa battım. 1 ve son 2. Bu şekilde ilerleyecek. 3 zincir çektim, döndüm ve ikili trabzanlarımı yapacağım başa kadar. Sıra sonuna geldim. Trabzanlarım bitti. Bir zincir çektim, döndüm. Aynı şekilde dediğim gibi tekrar söylemek istiyorum. Burada 2 zincirle bitirmiştik. Yani 2 sık iğne ile bitirmiştik. 2 sık iğne ile başlamıştık. Şimdi tekrar 4 sık iğne ile başlıyoruz diğer sıramızı. 1 2 3 4. Hep bu şekilde ilerleyecek. Tekrar popcornumu yapıyorum. Aralardaki 3 sık iğnelerimi yapacağım. Diğer başa gelince modelimi tamamlamış olacağım arkadaşlar. Şimdi ben bu sırayı da bitirip geliyorum. Sondayım. Yine dediğim gibi 4 tane sık iğne ile sıra sonunu bitiriyoruz. 1 2 3 ve son 4. Bu kadar. Bitti. Evet, bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz.
Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.